Beni 12'den önce uyandırmayın. Çok yorgunum. Bu sözler hayatı boyunca milyonları kahkahaya boğmuş bir adamın dünyaya fısıldadığı son kelimelerdi. Ertesi sabah tüm Türkiye onun ölüm haberini okurken onu ölüme sürükleyen o güçlü yapımcılar kameraların karşısına geçip ne diyeceklerdi biliyor musunuz? Aslında pazartesi günü onu çağırıp affedecektik. Boykot geçiciydi diyeceklerdi. Peki madem affedecektiniz, neden bu gencecik adamı daha 30 yaşındayken cebinde sadece 10 lirayla yapayalnız bir odada 3 tüp hap yutmaya mahkum ettiniz? Bir insanı canından çok sevdiği iki küçük bebeğini geride bırakacak kadar çaresiz bırakan o karanlık düzen neyin nesiydi? İşte bugün Yeşilçam'ın o sahnelerinin arkasına saklanan ve iki küçük yavruyu yetim bırakan bu büyük trajedi nasıl başladı, bu konuyu size anlatacağım. İyi seyirler. Sahnede bizi güldüren, arkasını döndüğünde ise gözyaşlarını içine akıtan hüzünlü bir yüzdü o. 19 Ocak 1933'te İstanbul Cerrahpaşa'da alt katı marangozhane olan ahşap bir kira evinde gerçek adıyla Supi Kaner olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası telgraf hat bakıcısı Ömer Efendi, annesi ise ev hanımı Nazime Hanım'dı. Memleketin o dönemki şartları zordu ama bu ahşap evde sadece yoksulluk pişiyordu. Üstelik Supi daha çocuk yaştayken babasını kaybetti. Annesi Nazime Hanım biricik oğlunu büyütebilmek için evleri temizliğe, çamaşır yıkamaya gitmeye başladı. Düşünsenize, küçücük bir çocuk tek başına ne yapabilir ki? Supi de hayatın o ağır yükünü omuzladı, sokaklarda karamela sattı, ayakkabı boyadı, marangozluk yaptı. Ama onun asıl kaderi Şehzadebaşı'ndaki Ferah ve Turan sinemalarında fıstık ve gazoz satarken çizilecekti. O karanlık salonlarda beyaz perdeye yansıyan ışık onun içine asla sönmeyecek bir sahne aşkı düşürmüştü bile. Peki bu büyük aşk onun kurtuluşu mu olacaktı yoksa sonunu hazırlayan bir tuzak mı? Supi'nin içinde sadece oyunculuk değil, yazarlık ateşi de vardı. Gizli gizli hikayeler, şiirler karalıyordu. Anlatılanlara göre yazdığı bir hikayeyi yayınlatmak için büyük bir heyecanla bir gazetenin kapısını çalmıştı. Yazı işleri müdürü onun hevesini tek bir cümleyle kırdı. "Yazarak para kazanamazsın evlat. Gel en iyisi sen gazete sat," dedi. Karnını doyurmak zorunda olan Supi bu teklifi kabul etti. Sabahın köründe kalkıp gazete satmaya başladı ama sokakların acımasız kurallarından habersizdi. Başka satıcıların bölgesine girdi diye yediği o feci dayak, hayatın yazısız kanunlarını ilk kez bu kadar sert öğretecekti. Sizce bu yediği dayak onu yolundan döndürdü mü? Kesinlikle hayır. 1946 yılında Eyüp Halk Evi'nde nihayet sahneye çıktı. Süt Kardeşler ve Mozambik oyunlarında rol aldı. Kendine güveni gelince doğruca Yeşilçam'ın kapısına dayandı. Ama kimse ona kırmızı halı sermedi. Aylarca, hatta yıllarca tek kuruş almadan kamera arkasında çalıştı. Set ekipmanlarını taşıdı, senaryoları inceledi, sinemanın mutfağında pişti. O günleri yıllar sonra "Bu ülkede bütün kameraları sırtımda taşıdım ben," diye haykırarak anlatacaktı. İşte o çileli günlerde henüz kimsenin tanımadığı iki gençle yolları kesişti. Ünlü isimlerden Fikret Hakan ve Öztürk Serengil. Ceplerinde 5 kuruş para yoktu. Günlerce oyuncu kahvehanelerinde iş beklediler, geceleri bazen Fikret Hakan'ın evinde sabahladılar, bir dilim ekmeği 3'e böldüler. Sonunda Fikret Hakan'la birlikte Sahne 8 adında bir tiyatro grubu kurup Anadolu turnelerine çıktılar. Anadolu halkı bu samimi çocukları çok sevdi. Turneden döndüklerinde şansları da dönmüştü. Supi, Benzincinin Aşkı filminde başrolü kapınca adeta yıldızı parladı. Üsküdar İskelesi, Gol Kralı, Çocuk Hırsızı gibi filmler arka arkaya geldi. O, artık her yerde aranan, setten sete koşan ünlü bir komedyendi. Peki bu ünü onun içindeki o çocukluk kırgınlıklarını iyileştirmeye yetti mi? 1959 yılında 3 yıl sözlü, 3 yıl nişanlı kaldığı büyük aşk Ender Hanım'la nihayet evlendi. 2 yıl sonra ise ikiz bebekleri Aşkın ve Taşkın dünyaya gözlerini açtı. Artık sadece onlar için yaşıyor, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için var gücüyle çalışıyordu. Ancak geçmişin yoksulluk yılları, o yakasını bırakmayan derin yalnızlık ve sektörün acımasız yüzü onu ağır bir bunalıma sürükledi. O da o dönemin birçok kırgın sanatçısı gibi teselliyi alkolün kucağında aradı. Alkol sorunu yüzünden setlerde aksamalar yaşanmaya, yapımcılarla arası açılmaya başladı.
Kendini kurtarmak için çırpındı. Hatta gazetelere bundan sonra beni alkollü gören her kim olursa 1000 lira ödül vereceğim diye ilan bile bastırdı ama o dipsiz kuyudan bir türlü çıkamadı. Ve o korkunç sonu hazırlayan o meşhum gün gelip çattı. Yapımcı Nevzat Pesen, Supi'nin seti yarım bıraktığı gerekçesiyle onu Prodüktörler Cemiyeti'ne şikayet etti. Cemiyet, Haziran 1963'te tüm film şirketlerine bir bildiri gönderdi. Supi Kaner'e artık hiç kimse iş vermeyecek. Bu bir sanatçıyı diri diri toprağa gömmek demekti. Üstelik bununla da kalmadılar. Onun oynadığı filmlerin sinemalarda gösterilmesini bile yasakladılar. Supi Kaner bir anda yapayalnız ve beş parasız kaldı. Ölümünden sadece birkaç gün önce Ses dergisinin idarehanesine gittiğinde ayağında eski bir pantolon, üzerinde ucuz bir gömlek vardı. Gözlerinden yaşlar süzülürken şu kahredici sözleri döktü satırlara. Yeşilçam'a geldiğim gün 15 liram vardı. İşte şimdi tam 10 liram var. Ama ben o film yapımcıları için hayatımı, canımı, kanımı verdim. Beni iş hürriyetimi tehdit etme cesaretini nereden buluyorlar? Beni halktan ayırmak istiyorlar. 30 milyon seyircinin tebessümlerini çalmaya kimsenin hakkı yok. Beni öldürmek istiyorlar demişti. Peki Supi Kaner neden o son filmi yarım bırakıp gitmişti? Yapımcılar onun alkol yüzünden işi aksattığını söylüyordu ama işin aslı çok başkaydı. Yapımcılar onu seyircinin karşısına ahlaksız bir röntgenci rolüyle çıkarmak istemişti. Oysa bunu gururuna ve kendisini seven insanlara yedirememişti. Şöyle demişti o gün. Beni seven seyircilerimin hanımlarına ben kötü gözle asla bakamam, rol bile olsa bakamam demişti. Yeşilçam onu alkolü yüzünden değil, aslında seyircisine olan sadakati ve temiz onuru yüzünden kara listeye almıştı. Tarihler 25 Ağustos 1963'ü gösterdiğinde henüz 30 yaşındaki bu onurlu adam, arkadaşı Afif Yesari'nin Kasımpaşa'daki evinde sessizce 3 tüp uyku hapı yutarak bu dünyaya veda etti. Cebinden çıkan son para, o röportajda bahsettiği 10 liradan başkası değildi. Cenazesi tıklım tıklımdı. O yaşarken yüzüne bakmayanlar var ya, tabutunun arkasından yürüyerek adeta şov yapıyordu. Ne hazindir ki ona ilk ambargoyu uygulayan ve bu bunalıma sürükleyen yapımcı Nevzat Pesen de yıllar sonra bir borç batağına saplanarak ve tıpkı kurbanı Supi Kaner gibi 10 Şubat 1973'te kendi canına kıyarak yaşamına son verecekti. Supi Kaner arkasında gözü yaşlı bir eş, 2 küçük bebek ve 95 film bıraktı. Yıllar sonra ünlü gazeteci Savaş Ay, cezaevinde siyasi mahkumlar arasında hüzünlü ve sessiz duran o esmer kızı, Aşkın Kaner'i gördüğünde babasının o ağır mirasını hissedecekti. Bir gecekondu odasında odun sobasının iki yanında perişan halde duran o 2 yetim bebeğin fotoğrafı, Yeşilçam'ın arkasındaki o soğuk gerçeğin en acı tablosuydu. Supi Kaner, çekim esnasında milyonları güldüren ama kendi hayat sahnesinde yapayalnız ölen, Türk sinemasının gururlu ve unutulmaz bir ustası olarak kalbimizde yaşamaya devam edecek. Sizler de Supi Kaner'le ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşın. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.